Padişah gibi giyinip kafasına altın taç takan bu arkadaş Çuf Çuf tarikatının lideri. Lokomotif taklidi yaparak suratlarına çuflayan, bu sayede cinleri kaçırıp engellileri iyileştirebildiğini iddia eden bu 79 model şarlatan lokomotifin adı Hakkattep Hüseyin Ali. Siz onu Çuf Çuf Hoca veya Çuf Çuf Reis olarak tanıyor olabilirsiniz. Selam dostlar, ben Çağrı. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız benim için çok iyi olur. O zaman devam edelim. Hapishane gibi gözüken bu yer, Çuf Çufçuların toplu ayin yaptıkları tarikat merkezi. Pakistan'ın Rawalpindi şehrine 30 kilometre uzaklıkta bir köyde bulunuyor. Bu tesisi şifa merkezi olarak tanımlıyorlar ve toplu dua etmek dışında namaz kılmak gibi dinle alakalı bir faaliyet yapmıyorlar. Kendilerinin iddiasına göre buraya her akşam 10-15 bin kişi geliyormuş. Ama gördüğüm kadarıyla en fazla 250-300 kişi geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere gelenlerin %95'i çaresiz hastalıklardan oluşuyor ve bir çare bulma umuduyla bu adama geliyorlar. Gelen hastaların portföyü bir hayli geniş. İçine cin kaçmış gibi psikolojik rahatsızlıklardan tutun da cinsel hastalıklara kadar geniş bir skala var. Bu uzun saçlı, sakallı, güler yüzlü arkadaş Çuf Çuf tarikatının lideri Hakkattep Hüseyin Ali. Namı değer Çuf Çuf Reis. Bu videoda kendisinden Hüseyin olarak bahsedeceğim. İsmini okurken balgam atacakmış gibi hissediyorum ve doğru okuduğumu zannetmiyorum. Hüseyin 6 Haziran 1979 yılında Pakistan'da doğdu. Bebekliğinden itibaren dindar bir ortamda büyümüştü. Bu sayede dine karşı sürekli bir düşkünlüğü vardı. Yakınları ve kendisi büyüdüğü zaman bir tarikatın lideri olacağını o zamanlar tahmin ediyor muydu merak ediyorum doğrusu. Hüseyin'i ilk gördüğümde konuşmakla ilgili bir problemi var sandım çünkü çuflamak dışında hiçbir şey yapmıyordu adam. Çuf Hüseyin bundan 13 yıl önce 2010-2011 yıllarında dini konuşmalar yapmaya başlamıştı. Sadece beyaz giyinip ben nur gibi temizim imajı veriyordu. Heyecanlı konuşmalar yapıp insanlara sesleniyordu. Bu sayede kendine bir kitle edindi. Tabii tüm bunları kameraya kaydedip sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Daha o zamanlarda insanlara ulaşmak için internetin ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Bu tutumu sonradan tüm bu tarikat yapısına finansman sağlayacaktı. Çuf Çuf Hüseyin'in analiz yeteneği kuvvetliydi. Tarih boyunca gelen peygamberlerin, özellikle Hz. İsa'nın en büyük mucizelerinden biri olan şifa verme ve iyileştirme yeteneğinin ne kadar önemli olduğunu biliyor, aynısını kopyalamak istiyordu. Hüseyin küçüklükten itibaren peygamberlere özeniyor, onlar gibi saygı görmek ve lider olmak istiyordu. Daha o zamanlarda dini bilgisi ve zekasını kullanarak kendine bir yol haritası çizmişti bile. Dini kullanarak dikkat çekip etrafına insanları toplamak ve yine dini kullanarak o insanları yönlendirmek istiyordu. Çuf Çuf Reis kariyerine az önce de bahsettiğim gibi kendi yakın çevresiyle ufak ufak başladı. Videolarını kaydedip internete yükledi. Sonrasında bir televizyon programına konuk olup ben şifa veriyorum, Hz. Muhammed'in yolundan ilerliyorum tarzında açıklamalar yaparak bir kesimin beğenisini toplarken bir kesiminde nefretini kazandı. Sonuç olarak Hüseyin istediğini elde etmişti. Artık daha geniş kitlelere hitap ediyor, ismi ağızdan ağza dolaşıyordu. Pakistan'da yüzlerce tarikat varken Çuf Çuf Hoca neyi farklı yaptı da İslam ülkelerinde bir anda bu kadar popüler oldu? Hüseyin tüm bunları yaparken ayrıca insanları iyileştiriyor ve o anları da paylaşıyordu. İşte hepimizin onu keşfetmesi ve bu kadar çok popüler olmasının sebebi de aslında o. Psikolojik bir rahatsızlık olan ve sebebi bilinmeyen en bilindik hastalık tahmin edeceğiniz üzere cin kaçması. İçine cin kaçmış olarak bilinen, ismini bile söylemeye korktuğumuz 3 harfler diye bahsettiğimiz rahatsızlığın tıpta kesin bir çaresi yok. Rahatlatıcı ve sakinleştirici ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışıyor. Böyle bir rahatsızlığın var olması ve tıpın bu konuda yetersiz kalması fırsatçı yeni dolandırma kapıları açıyor. Sonuçta fiziksel değil ruhsal bir hastalık olduğu için insanları kandırmaya ve onların duygularını sömürmeye çok müsait. Türkiye'de bile her mahallede olan üfürükçü hocalar, cin kaçıran hocalar, kendi cinleri olan hocaları hepimiz gördük, duyduk, biliyoruz. Hüseyin Hoca tam da bu açıktan yararlanarak içine cin girmiş insanların cinlerini kaçırabileceğini iddia ediyordu. Hatta bu anları videoya çekip yayınlıyordu ve bunu sadece çuflayarak yani üfürük gücüyle yapıyordu. Sadece bununla da yetinmedi.
Kanseri, cinsel hastalıkları, mide sorunlarını, çocuk yapamayanları iyileştirdiğini, hatta doğuştan yürüme engelli insanları tek çufla ayağa kaldırdığını söylüyor ve bu anları yine paylaşıyordu. Ve tüm bunlardan bir kuruş para istemiyordu. Bu kadar şifa yeteneğinin olması ve bu hizmeti tamamen ücretsiz vermesi Hüseyin'in popülerliğini önemli bir ölçüde hızlandırıyordu. Bir taraftan insanları iyileştirirken bir taraftan da müritlerinin yardımıyla bir tarikat oluşturuyordu. Şifa hizmetini ücretsiz veriyordu ama kullandığı tesislerin giderleri vardı. Kamera ve canlı yayın ekipmanlarına ihtiyaçları vardı. Yani kısacası para gerekiyordu. Ama insanlardan para isterse eğer özenle hazırladığı namına bir leke olacağını ve insanların peygamberlerin yolundan şaştığını düşüneceğini biliyordu. Bu yüzden parayı internetten vurmaya başladılar. Canlı yayınlarda insanlar şu anki TikTok hediyeleri gibi ücretli para hediyeleri gönderiyor, bağışlar yapıyordu. Çeşitli platformlarda 6-7 tane sayfası var ve bunları inek gibi kullanıp her akşam yaptığı yayınlarda bu inekleri sağıyordu. Çuf Çuf tarikatı büyüdükçe Hüseyin de büyüyor, egosu kabarıyordu. Bir süre sonra kendini Hz. Muhammed'in Veliaht Kralı, onun başkumandanı olarak ilan etti. Tek çufla engellileri iyileştirip ayağa kaldırdığı için halkın da bunu kabul etmesi çok zor olmadı. Adnan Hoca'nın kedicikleri gibi Çuf Çuf Hoca'nın müritleri de hocaya benzer övgüler yağdırıyordu. Çok yakışıklı, heybetli, peygamberin soyundan İslamiyet'in lideri, savunucusu ve öncüsü Yüce Efendimiz olarak bahsediyordu. Ünüyle beraber zevkleri de yükseliyordu. 2010'da beyazlar içinde olan Hüseyin Hoca artık taçlar takıyor, altın işlemeli cübbeler giyiyordu. Ana tesisinde her yere fotoğrafını asıyor, lüks mobilyalar, müritleriyle beraber son model telefonlar kullanıyordu. Yüksek takipçili YouTuber'ları misafir ediyor, konaklama ücretlerini karşılıyordu. Devlet büyükleri ve ordu komutanları bile hocaya kendini çuflatmaya geliyordu. Hocanın gizliden aldığı hediyelerin ve bağışların haddi hesabı yoktu. Çuf Çuf tarikatı her akşam ayinler düzenliyordu. Çuf Çuf reis önce herkesi toplu olarak çufluyor, sonra teker teker hastaları çufluyordu. İlk çuf sağ el alnına, ikinci çuf su gibi gıdalara, üçüncü çuf da sadece sağ el olacak şekilde topluca çufluyor, sonra teker teker insanları geziyordu. Dostlar, Ali Ertuğrul TV'nin videosunu veya diğer çuf videolarını izlediyseniz eğer nasıl insanların geldiğini görmüşsünüzdür. Hastane yataklarıyla buraya gelenler var. İnsanlar tıpta şifa bulamadığı zaman veya paraları yetmediğinde, çaresiz kaldıklarında bu tarz hacı hocalara başvuruyorlar. Zaten gelenlere baktığımızda maddi durumlarıyla ilgili az buçuk fikir sahibi olabiliyoruz. O kadar çok gelen oluyor ki tesisin etrafındaki esnafları bile hareketlendiriyorlar. Bu esnaflar da tarikatın kendi ürünlerini, özellikle Çuf Hüseyin'in resmini ve güya onların hazırladığı duaları, muskaları satıyorlar. Pakistan'da bolca tarikat olduğunu söylemiştim. Bu tarikatlar kendi aralarında birbirlerine düşman. Hatta zaman zaman durum çete savaşlarına bile dönüyor. Birbirlerinin mekanlarını basıp yalancı kafir şeklinde yuhlamalar yapıyorlar. Hatta bazen bu fiziksel kavgalara bile dönüşebiliyor. Evet sevgili dostlar, tüm bu anlattıklarımdan sonra belki adamın gerçekten ilahi bir gücü var veya tamamen yalancı bu adam demiş olabilirsiniz. Açıkçası bu tarikat ve diğer bütün cinci hocalar insanları kandırmaktan, duyguları ve paralarını sömürmekten başka bir şey değil. Çuf Çuf tarikatı kocaman bir tiyatro. Oyuncuları da Hüseyin ve müritleri. Belki Hüseyin o kadar zeki bile değildir. Onu da yönlendiren, ne yapması gerektiğini söyleyen birisi vardır. Hocayı ziyaret eden influencerların videolarını dikkatli izleyin. Sürekli onları kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Sadece çekmesini istedikleri şeyleri çektiriyorlar. Misafirperverlik ve önceden hazırlanmış senaryolarla göz boyuyorlar. Tesise giriş, yemek ikramı, bekleme odası, hocanın misafirleri kabul edişi tamamen önceden hazırlanmış sahneler. Bunu anlamak için detaylara bakmaya gerek yok. İyileştirdiğini iddia ettiği insanlar daha önceden anlaşılmış rol yapan insanlar. Engelli taklidi yapıyorlar, sahte rapor hazırlıyorlar ve cin girmiş gibi davranıyorlar. Telif haklarından dolayı görüntüleri koyamıyorum. Fakat Ali Ertuğrul TV'nin videosunda açıkça her şey gözüküyor. Sürekli çocukları saçma sapan bahanelerle bir yerden bir yere götürüyorlar. Bir odaya sokuyorlar, o sırada diğer tarafta sahne hazırlanıyor. Yere sahte kan döküyorlar. Başka bir yere sokuyorlar, önceden anlaşılmış güya hastalar geliyor. Taklit yapmaya çalışıyor. Birisi geliyor, ben hastayım, bu da doktor raporum diyor. Word'da hazırlanmış sıradan bir sahte belgeyi gösteriyor. Bir çocuk içime cin kaçtı diyor. Hoca çufluyor ve cini çıkartıyor ama ne hikmetse çocuk hemen röportaj vermeye geliyor. Sevinmiyor, acı çekmiyor veya içinden yeni cin çıkmış gibi gözükmüyor. Tekerlekli sandalyede insanları gösteriyor, yürüttüğünü iddia ediyor. Tabi en kolayı o çünkü. Sandalyeden kalkmak, yürüme engelli numarası yapmak kolay. Zaten hoca gerçek hastalara denk geldiğinde kameraları çektirmiyor,
veya hemen çuflayıp hızla uzaklaşıyor. Ama önceden anlaştıkları insanları gördüğünde kameraları özellikle çekmeleri için yanına çağırıyor. Dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hak ediyorsam lütfen abone olmayı unutmayın. Benim desteğe çok ihtiyacım var. Ayrıca Discord sunucum var. Gelmek isterseniz linki açıklamada, oradan da beklerim, muhabbet, sohbet ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.